Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Firaz ve Doğa hikayesi çok uzamadan son bulsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimiz 4. sezonla hızlı bir giriş yaptı. Ama 3 aylık aranın ardından izlediğimiz bölüm birçok izleyicide hayal kırıklığı yarattı. Yeni bölüm fragmanı gelene kadar son sahnede bir ters köşe ihtimali konuşuluyordu. Gelen fragman ise bu hayal kırıklığını büyüttü. Önce şunu not düşeyim. Ben analizlerimi yaparken karakterlerin geçmişte yaşadıklarını, travmalarını ve yerleşik davranış kalıplarını merkeze alıyorum. Bu yüzden Doğa ile Firaz arasında gerçek bir ilişkinin gelişmeyeceğini, olsa Işıl'ın bir planı, bir iftira oyunu çıkacağını düşünüyordum. Burada yanılmışım. Yine de altını çizmem gerekiyor. Aldatılmış, bu konudan çok çekmiş, hamileyken Nursema'yı hastaneden kurtarmış bir karakter olan Doğan'ın eşi Fatih'i, üstelik Nursema'nın kocası Firaz'la aldatmasını öngörmüyordum. Aynı şekilde Nursema'ya deli divane aşık bir Firaz'ın çok kısa bir zaman dilimi içinde Doğa'ya sırılsıklam bağlandığı varsayımı da dramatik açıdan tartışmalı. Bölüm boyunca Firaz'ın Nursema'yı aldatmasını akıllaştıran alt sahneler, Doğan'ın da Fatih'in işkolik halleri nedeniyle bu noktaya itilmiş gibi resmedilmesi doğru bir anlatım değildi. Peki yeni bölümde bizi ne bekliyor? En sıcak başlık Doğa Firaz attı. İkilinin gizli gizli buluşmaları sürecek. Doğa bazı anlarda pişmanlık yaşasa da kendini Firaz'dan alıkoyamayacak. Duygusal gelgitler içinde savrulacak. Firaz ise aynı anda iki kapıyı aralık bırakmış halde Nursema'dan uzaklaşırken Doğa'ya yakınlaşmak için fırsat kollayacak. Bu karşılaşmalardan birini Nilay'ın yakalaması mümkün. Nilay'ın şüphe tohumları zihninde yeşerecek. Doğa-Firaz ilişkisinin ne kadar süreceği sorusuna gelirsek, izleyici tepkisi çok belirgin. Bu nedenle Doğan'ın bu yasak aşktan çabuk vazgeçeceğini, en azından işi tamamen koparma niyetine gireceğini düşünüyorum. Fakat Firaz kolay bırakmayacak. Doğan'ın karşısına yeniden çıkacak. Konuşmak, açıklamak, bir şans daha istemek. Bu ısrarın birkaç bölüm sürmesi şaşırtıcı olmaz. Bu arada Doğa, pişmanlık ve öfke arasında gidip gelirken ev içindeki mesafeyi yönetmekte zorlanacak. Nilay'ın bir detayı yakalaması ihtimali büyüyor. Ama eğer bu sırrı yine Nilay ortaya çıkarırsa yeter artık diyen seyirci sayısı da artar. Nursema'ya ayrı bir parantez. İmam İlhami döneminde Nursema'yı hak eden Firaz'dır çizgisini savunmuştum. Bugünse Nursema evliliğini toparlamak için hamle yapacak. Kapılar aralandıkça huzursuzluğu artacak. Bu süreç onu pasiften aktife taşıyacak. Sorular soran, cevap arayan bir Nursema izleyeceğiz. Yeni gelen karakter Asil'e geçelim. Asil ilk bölümde çok hızlı bir giriş yaptı. Bir kesim bu özgüveni ve kendine has tavrı sevdi. Bir kesim ise abartılı buldu. Ben Asil'in ilerleyen bölümlerde iş dünyası cephesini ısıtacağını, şirkette Fatih ile açık bir güç rekabetine gireceğini düşünüyorum. Yönetim kurulu kulisleri, proje paylaşımları, ekip dizilişleri derken Asil'in hamleleri aile içi dengeleri de tetikleyecek. Ayrıca Nursema Asil yakınlaşması olasılığı masada duruyor. Bu yakınlaşma izleyiciyi ikiye bölebilir. Ama Doğa Firaz denkleminin yarattığı kırılmanın ardından senaryonun denge kurmak için böyle bir kanala ihtiyaç duyduğu da açık. Bir başka büyük soru, Çimen. Senaristlerimizin yeni sezonun 5. bölümünde Çimen'i geri döndüreceğini biliyoruz. Asıl merak edilen kiminle eşleştirileceği. Dilerim bu isim Fatih olmaz. Doğa Firaz'ı yan yana getiren kalemler şok etkisi için böyle bir yola da saparsa o zaman dizi bambaşka bir tartışmanın içine girer. Çimen'in dönüşü ailedeki çatlaklıkları görünür kılabilir. Kardeşler arası kırgınlıkları tetikleyebilir. Kabus gecenin sonuçlarının havada kalması ilk bölümün en büyük eksiğiydi. O kazadan sonra kim nasıl kırıldı? Doğa ile Firaz arasında yakınlaşma nasıl mümkün oldu? Bunların dramatize edilmesi gerekiyor. Yeni bölümün bu boşluğu kısa flashbacklerle ve tanık sahneleriyle doldurması şart. Işıl cephesinde işler karışık. Doğa Firaz çizgisinin yarattığı tepki o kadar güçlü ki Işıl yanlarında neredeyse masum kaldı. Buna karşın Işıl'ın bunca şey yaşanmışken Leo ile tekrar bir araya gelmesi ve planına onu dahil etmesi dramatik olarak daha büyük bir aklın gölgesini aratıyor. Keşke bu örgünün arkasında daha gizemli, daha stratejik bir üçüncü isim görsek. Yine de Leo'nun dosyaya girişinin bir işlevi var. Gerçekleri açığa çıkarmak. Çünkü Mustafa ya yaşadıklarını unuttu ya da unutmuş gibi davranıyor. Unutmasa bile mevcut haliyle kimseyi ikna edemez. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde Işıl'ın maskesinin düşmesinde Leo'nun payı yüksek.
Abdullah'a da değinmeden geçmeyelim. Zamanında Pembe'yi Işıl'la aldatmış, bu tercihleriyle evin kaderini değiştirmişti. Gün geldi, benzer bir ihanetle sınanıyor. Işıl'ın onu aldattığını öğrendiği an sadece öfke patlaması değil, geçmişin bedeliyle yüzleşen bir Abdullah görebiliriz. Bu yüzleşme Pembe Abdullah denkleminde yıllardır üstü örtülen acıları konuşturabilir. Şimdi Ömer Kıvılcım. Açık konuşayım. Yeni bölümde en izlenesi, en tutarlı çizgi yine bu ikilide. Kıvılcım'ın zorlu hamilelik süreci, bebeğine duyduğu endişe ve koruma refleksi gayet iyi aktarılıyor. Ömer ise yine sükuneti ve sorumluluğuyla öne çıkarken talihsiz bir kazaya karıştı. Şaka bir yana bu hızla devam ederse ehliyetine el konulması gerektiğini düşünenlerin sayısı artacak. İşin ciddiyetine gelirsek Ömer'in çarptığı kişi Kıvılcım'ın doktoru Nilgün'ün oğlunun kız arkadaşı. Bir önceki sahnede tartışan çift de yeni gelen Furkan ve Yeşim'di. Bu bağ hikayeyi sadece aile dramından çıkarıp hukuki ve etik bir tartışmaya taşıyabilir. Doktor-hasta yakını ilişkisi, menfaat çatışması, basına sızma ihtimali. Tüm bunlar Ömer Kıvılcım için zor bir sınav demek. Dilerim bu kazanın dizideki tek etkisi ayrılık denemek olmaz. Aksine birlikte kalıp krizi birlikte yönetmeyi öğrenirler. Fatih'e ayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Fatih'in işkolik tavırları ve şirketteki güç mücadelesine gömülmesi Doğa ile arasındaki duygusal bağın gevşemesine zemin sağladı. Fakat bu Doğan'ın yaptığına meşruiyet kazandırmıyor. Sadece arka planını koyulaştırıyor. Fatih'in sınavı iki yönlü. Şirkette asille yarış, evde kırığı onarmak. Eğer gururunu bir kenara bırakır, kırıldığı noktayı dile getirir ve eşit bir iletişim kurarsa toparlanma şansı var. Aksi halde kontrol refleksi evde daha fazla zarara dönüşebilir. Yeni bölümde karakterlerin neden sonuç köprülerini kuran kısa ama etkili sahneler gerekir. Doğan'ın yalnız kaldığı bir an, Firaz'ın aynaya bakarken tereddütü, Nursema'nın günlüğüne yazdığı iki satır, Fatih'in hoş bir odada fotoğraflara dalışı. Kısa vadeli tahminlerimi toparlayayım. Doğa, vicdan ve öfke arasında sıkışmış halde bu ilişkiyi bitirmek isteyecek. Firaz ise pes etmeyecek. Nursema pasif bekleyişten çıkıp aktif sorular sormaya başlayacak. Asil şirket cephesini ısıtacak. Fatih'i köşeye sıkıştıran hamleler yapacak. Bu hamlelerin aileye sıçraması kaçınılmaz. Işıl, Leo'yu bir araç gibi kullanırken kontrolü kaybetme riskiyle karşılaşacak. Çimen'in dönüşü özellikle kardeşler arası çatışmayı ön plana taşıyacak. Ömer Kıvılcım ise fırtınanın ortasında birlikte kalmayı öğrenmek zorunda.